Arkadaşlar hepinize merhaba. 2025 model BMW iX1 ile birlikteyiz. Sportline donanıma sahip araç ve arkadaşımın aracı. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. Videoya başlamadan önce videoyu beğenmeyi ve hype'lamayı ve hatta kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Her zaman olduğu gibi anahtar tasarımıyla başlıyoruz. Tabii ki araca yaklaştığımızda veya uzaklaştığımızda kapıları otomatik olarak açıp kapatıyor. Şık bir anahtarımız var. Anahtarın tabii ki başka güzel özellikleri de var. Açma düğmesine uzun bastığımızda camları açıyor. Sunroof'u açmadı. Kapama tuşuna bastığımızda da tabii ki camları kapatıyor. Anahtar haricinde bir de BMW'nin kartı var arkadaşlar. Dijital anahtar. Hemen şöyle göstereyim size. Şık, güzel bir anahtar. Ya da kart ne derseniz. Araca geldiniz, yaklaştınız. Şurada 3 tane çizgi var, işaret var. Buraya koyuyorsunuz, biraz bekliyorsunuz, hemen açıldı. Evet, gördüğünüz gibi. Tekrar kapatmak için üzerine bastık. Evet, bu şekilde de kapılarımızı kilitleyebiliyoruz. Anahtarı daha doğrusu kartı kablosuz şarj ettiğimiz yere koyuyoruz. Bu şekilde sürüşe de başlayabiliyoruz. Ve tabii ki buna da bitmiyor. Aynı zamanda telefonumuzdan da aracımıza erişim yapabiliyoruz. Kapılarını açıyoruz, klima ve iklimlendirme sistemini açabiliyoruz ve aracın durumunu görebiliyoruz. İşte şarj durumunu ve lastiklerin basınç durumunu görebiliyoruz. Uygulama üzerinden aracın ışıklarını yakıp kapatabiliyoruz, kornayı açabiliyoruz ve aracın konumunu da görebiliyoruz. Böyle güzel bağlanabilirlik özellikleri var. Gelelim tasarımına. Tasarım olarak baktığımızda farklı bir araç olduğunu görüyoruz ve kızgın bir araç olduğunu ben burada kesinlikle görüyorum. BMW'nin böbrekleri tabii ki olmazsa olmaz ve üst tarafta kaputta güzel çizgiler var. BMW'nin bakın etrafında mavi hatları görüyorum. Bu da aracın elektrikli olduğunu bana zaten gösteriyor. Zaten böbrek tasarımının kapalı olması da güzel bir ipucu. LED farlarımız var ve uzun far asistanı da bulunuyor. Gerçekten bunlar akşam çok güzel aydınlatma yapıyor. Sol tarafta gerçek bir hava girişi görüyorum. Tabii ki fren disklerinin soğutulması için ön tarafta radarımız bulunuyor. Park sensörlerimiz bulunuyor. Fakat ön tarafta bir kameramız bulunmuyor. LED farlar çok güzel. Aydınlatması çok güzel demiştim. Bakın burada fırçalanmış alüminyum hissiyatı olan güzel malzemeler kullanılmış. Ve yan tarafa geçelim. Hankook lastiğimiz bulunuyor. 225, 55, 18 havalandırma çıkışı da burada. Hankook Ventus S1 Evo 3 lastiği, güzel bir lastik. Ben bunu daha önce kullanmıştım. Araca yandan baktığımızda arka tarafa doğru biraz daha alçaldığını görüyoruz ve marşpiyerler plastik olarak tasarlanmış. Yine burada da güzel bir hat var. Dodiklerimiz, burada herhangi bir boya kullanılmamış. Camlar üzerinde alüminyum parçalar araca şıklık katmış. Aynalarda sadece dönüş sinyalleri bulunuyor. Kamera ne yazık ki bulunmuyor. Üst tarafa geldiğimizde alüminyum çıtaları görüyoruz ve panoramik açılır bir cam tavanımız var. Antenimiz bu şekilde tasarlanmış. Biraz daha dik, böyle güzel köpek balığı sırtı tasarımı olmasını isterdim doğrusu. Spoiler tasarımında her iki uç tarafında farklı böyle bir açı verilerek aerodinamik yapı arttırılmış. Üçüncü stoplanmamız burada bulunuyor. Yine etrafı mavi BMW logomuz, geri görüş kameramız, bir de fıskiyesi bulunuyor. eDrive 20 aracın modelini gösteriyor. eDrive 30'lar da var 2024 modellerde. Onlar 4x4 ve biraz daha güçlü. Burada herhangi bir hava çıkışı yok. Yine buradaki malzemeler güzel. LED aydınlatma grubu çok güzel. Özellikle gece mutlaka görmenizi istiyorum ve ara çekimlerinde alacağım tabii ki. Aracın altı tamamen kapalı ve bağımsız bir süspansiyon kullanılıyor. Anahtar üzerinden tabii ki kapımızı açabiliriz. Buradan açabiliriz. Ayağımızla açabiliyor muyuz? Ne yazık ki ayakla açılmıyor. Şimdi buradan bastım, açtım. 490 litrelik bir bagajımız var. Burada malzeme kalitesi güzel. Sol tarafta fileli bir tasarım var. Sağ tarafta burada bir malzemelik bulunuyor. 12 volt soketimiz. Bir adet aydınlatmamız. Onun haricinde
kanca ve kanca karşılığı burada ne yazık ki bulunmuyor. Şarj aletlerinizi koymanız için bir alan tahsis edilmiş. Şöyle biraz daha kaldırayım. Alt tarafa da uzanıyor. Burada batarya olduğu için burası biraz daha şişkin kalmış. Araçta lastik tamir kiti de bulunuyor. O da güzel bir şekilde buraya konulmuş. Bu sıvısı, burada pompası. Araç sahibi arkadaşıma da tekrar teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çeki demirimiz de burada bulunuyor. Bunu da göstermiş olalım. Sıkışma testine geçelim. Bagaj kapağını buradan kapatabiliriz. Yan taraftaki düğmeye basarak hem kapıyı kapatıp hem de kapıları kilitleyebiliriz. Şimdi bastım, kapanıyor. Kapanma hızı gayet güzel. Çok hızlı olduğunu söyleyemem. Güzel de tespitler yaptı. Tekrar yukarıya kaldırdı. Kolunuzu koparmaz. Koltukları yatırdığımızda 1495 litreye çıkıyor bagaj hacmi. Panzötü koymak için herhangi bir yer tahsis edilmemiş ve koltuklar ayrı ayrı katlanabiliyor ve diklik ayarı da yapılabiliyor. Gelelim arka yaşam ağına. Koltuklar bana göre ayarlı arkadaşlar. 4 parmaklık bir diz mesafesi var. Baş mesafesi yeterli. Üst tarafta zaten açılır bir sunroofumuz var. 4 tane el tutamağımız bulunuyor. Dokunmatik aydınlatma ışıklarımız var. Şöyle geldiğimde malzeme kalitesinin iyi olduğunu ama böyle premium olmadığını kesinlikle söyleyebilirim size. Burada premium olmayan başka bir şey daha var. Burada şöyle yapayım. Burada kol dayaması yok. Ne yazık ki. Premium bir markaya bence bu anlamda yakışmadı. Ben BMW'de burada mutlaka güzel bir kol dayama beklerdim. Üst donanımlarda var bu arada. Zemin neredeyse düz. Arkada havalandırma çıkışı bulunuyor. USB-C çıkışım var. Burada bir malzemeliğim bulunuyor. Koltukların altında ambiyans aydınlatması var ama koltukların arkasında ne yazık ki malzemelik bulunmuyor. Isofix bağlantılarının da güzel ve kullanışlı olduğunu söyleyebilirim. Gelelim malzeme kalitesine. Sert olmamakla birlikte kalitesiz de hissettirmeyen güzel bir malzeme var burada. Burada kumaş kullanılmış. Buralar çok daha yumuşak, daha güzel. İç tarafta geniş, güzel bir malzemeliğimiz var. Bakalım camımız tam olarak açılacak mı? Ne yazık ki tam olarak açılmadı. Bastık, kapandı. Güzel de algıladı. Ön tarafa geldiğimizde biraz daha iyi bir malzeme kalitesinin olmasını isterdim fakat yok. Burada yine malzeme kalitesi aynı. El tamamımız bu şekilde tasarlanmış. Hafızalı koltuklarımız bulunuyor. Bagajı buradan da açabiliyoruz. Burada da yeterli bir saklama alanı var. Koltuklar dediğimiz gibi elektrikli. Yan destekleri çok güzel. Ses yapmasın diye bakın burada güzel bir tasarım var. Fakat burada kötü olan bir şey var. Zemin biraz öne doğru eğimli burada arkadaşlar, dikkat ederseniz. Özellikle hız sabitlemeyi kullandığınızda, ayağınızı buraya koyduğunuzda biraz böyle ayağınız öne doğru eğilmiş oluyor ve böylelikle konfordan biraz çalmış oluyorsunuz. Şimdi içeri geçelim ve biraz serinleyelim. Şöyle aracın nasıl çalıştığını ve kapandığını da size göstereyim. Frene bastım. Şu anda çalıştı. Böyle çalışırken garip bir ses yapıyor. Kapattım. Kapattığımda da böyle bir uğurlama yapıyor. Kapıyı açarsam sanırım bunu yapacak. Evet. Tekrar çalıştırıyorum. Sese dikkat edin. Sanki böyle bir şarj ediyor aracı. Fanımızı hemen ayarlayalım şuradan. Çok fazla, evet, güzel. Biraz ses gelecek ama kusura bakmayın. Gelelim malzeme kalitesine. Yumuşak bir malzeme var. Herhangi bir sıkıntı yok. Buralar tabii ki sert ama güzel. Şiddet ayarını buradan yapabiliyorum. Bu da güzel olmuş. Mutlaka olması gerekiyor. İklimlendirme için kolay erişim tuşları var. Bunları sevdim. Gelelim buradaki kumanda paneline. Dörtlü flaşörümüz. Sesi buradan açıp kapatıyoruz. Üzerine bastığımızda sesi kısıyor. Bir sonraki şarkıya buradan geçiyoruz. Şuradan bu kolçağı açıyoruz. Şimdi bastım. Açıldı. Çok derin olmasa da bir malzemeliğimiz burada bulunuyor. Bu arada ses yapmaması için güzel bir malzemeliği de kapatılmış. Güzel. Premium algısı var burada. Kapanma hissiyatı da güzel. Auto hold'umuz bulunuyor araçta. Park frenimiz. Sürüş ayarlarını buradan ayarlıyoruz. Bastığımızda şu ekrana geliyor. Onu göstermiş olayım. My Modes tuşuna bastığımızda da sürüş modlarına geçiyoruz. Vites seçicimiz burada. Start stop düğmemiz burada. Bunu sona sakladım. Neden? Çünkü burada park yardımı var. Şimdi kamera açılarına bakalım. Boğazım kurudu ya. Kayıt. Dar açıda görüntü bu şekilde. Şimdi geniş açıya geçelim. Geniş açıda da görüntü bu şekilde gayet güzel. Ama neden 360 derece kamera sistemi yok? Olsa güzel olurdu. Park etmeyle ilgili güzel özelliklerimiz var. Park asistanı vesaire. Onları sürüşte anlatacağım size. Görüntüleri şöyle bir daha göstermiş olayım. Güzel de ayarlarımız var burada. İşte geri çarpışma uyarıları, çizgiler, göstereyim mi göstermeyeyim mi, engelleri nasıl ayarlayayım? Bu şekilde. Şimdi aracın ayarlarına
biraz bakalım. Sürücü desteği menüsünde park etme ile ilgili, yine direksiyon geri bildirimleriyle ilgili. Güzel. Titreşim gücünü vesaire ayarlıyorsunuz. Park etme ile ilgili az önceki menüye buradan girdi. Tekrar geri gireyim. Önden çekişli bir araç. Burada diğer ayarları görüyoruz. Şarjla ilgili bilgileri burada görüyoruz. Şu anda şarjımız kaçmış? Şarjımız %32, %80'e limitli. Bakın şurada uzun bir batarya ömrü için bunu ayarlayabiliyorsunuz. Şuradaki menüden yapıyorsunuz. Evet. BMW de bunu öneriyor zaten. Diğer menülerimiz bu şekilde. Apple CarPlay ve Android Auto'yu tabii ki destekliyor. Şöyle yukarıdan aşağı indirdiğimizde buraya kısa yollar ekleyebiliyoruz. Şu an hiç eklenmemiş mesela. Burada mesela bir tane ekleyelim. Spotify'ı ekleyelim buraya. Buraya kısa erişim sağlayabileceğiz. Burada klima tuşlarına hemen ulaşmak güzel. Şunu hemen söyleyeyim. İç sirkülasyonu otomatik olarak ayarlayabiliyor ya da siz sürekli dışarıdan veya içeriden alabiliyorsunuz. Otomatikte kalması faydalı, özellikle elektrikli araçlarda. Koltuk ısıtma bu araçta yok. Direksiyon ısıtma bu araçta yok. Bunu söylemiş olalım. Kablosuz şarj etme özelliğimiz var. Şuraya telefonumuzu koyabiliyoruz. Hemen aldım arkadaşımın telefonunu koydum. Bu şekilde durabiliyor. Bir de yukarıya da mı koyabiliyoruz bunu? Şöyle. Bu şekilde de şarj oluyormuş. Bunu da öğrenmiş oldum. Ve burada bir fan var. Buradan da hava geliyor ki telefonumuz soğusun, çok fazla ısınmasın. Bardaklığımız bulunuyor. USB-C çıkışlarım var. 2 tane 12 volt soketim bulunuyor burada. Erişim biraz daha zor diyebilirim. Alt tarafta yine güzel, evet, ses yapmaz malzemeyle kaplanmış malzemeliğimiz bulunuyor. Bu arada BMW'nin kendi navigasyonu da bulunuyor. Haritası bulunuyor diyelim. Çok daha güzel fakat güncel trafik bilgisini vermiyor. Uzun yolda kullanılabilir. Şarj istasyonlarını da vereceği için buradan planlama yapılabilir. Bu anlamda bence kullanışlı olacaktır. Şimdi torpida gözüne geçelim. Evet, zengin açılışı gayet güzel. İçeride malzeme kalitesi güzel. Herhangi bir kaplama yok. Fakat dikkat ederseniz bir ışıklandırma da bulunmuyor. Havalandırma da bulunmuyor. Ne yazık ki. Burası bir kayıp olmuş BMW açısından. En azından aydınlatma olmalıydı. Aydınlatma derken hemen şimdi üst tarafa geçelim. Burada makyaj aynasında olmazsa olmaz bir aydınlatmamız var. Bakalım güzel özellikler var mı? Arkaya uzayacak mı? Yok, uzamadı. Mesela bunun olmasını beklerdim. Tabii ki dokunmatik olarak bunlar yanıp sönüyor. Geri görüş aynamız gerçekten çok güzel. İyi tasarlanmış. Alarmın ışığı burada arka tarafta bulunuyor. SOS düğmemiz var. Tek bastığımızda şöyle perdesi açılıyor. Çift bastığımızda ikisi birden açılıyor. Hem sunroof açılıyor hem perde açılıyor. Bu arada perde kalitesinin iyi olduğunu söyleyeceğim. Güneşi göremiyorum. Dış aydınlatmayı buradan açıp kapatabiliyoruz. Buradan menüsü geliyor. Farlarımız otomatik olarak ayarlanabiliyor. Sis farı arka tarafta bulunuyor. Bu arada güzel bir karşılama ışığı veriyor. Şöyle hemen dışarı çıkayım. Gece çekimini koyacağım buraya. Yerde güzel bir BMW logosu çıkıyor. Ve ne yapalım? Kaputa geçelim. Ön tarafa geçelim. BMW'de 2 defa çekmemiz gerekiyor. Şöyle geldik. Mandal vesaire bulunmuyor. Güzel bir yalıtım var burada. BMW'nin güzel bir kapağı var. Fakat ben burada ne isterdim? Burada bir malzemelik olsun isterdim. Tabii ki güzel şeyler de var. Olmazsa olmaz tabii ki premium bir araçtan bahsediyoruz. Amortisörlerimiz bulunuyor. Şöyle bir kapağı açıp bakacağım, acaba orası değerlendirilebilir bir yer miymiş? İşte BMW'nin güç ünitesi ve batarya ünitesi burada oluyor. Bir de kule gergisi var. Bunu da bu şekilde göstermiş olayım sizlere. Sadece biz burada silecek suyuna müdahale ediyoruz. Başka müdahale edeceğimiz herhangi bir şey yok. Bu arada araç şu anda çalışıyor. Isı pompasının bakın belki sesi size geliyordur, belki de gelmiyordur. Şimdi gelelim en sevdiğim kısma. Sürüşe geçelim. Bayağı bir yorulduk. Abone olmadıysanız lütfen kanala abone olun arkadaşlar. Emniyet kemerimizi bağladık her zaman. Sizler de mutlaka bağlayın. Bugün farklı ekipmanlar var. Daha iyi bir açı elde etmek için ilk defa BMW'de kullanıyorum. Umarım güzel açılar elde edeceğiz. Aracımızı çalıştırdık. Sesimiz geldi. Vitesimizi geriye alalım. Kamerayı da görmüş olalım. Direksiyonu sola dayadığımızda güzel bir yumuşaklık var. Sağa dayadığımızda yine güzel bir yumuşaklık var. Anlatırken söylemeyi unuttum. Direksiyon tasarımını, çok güzel bir etli direksiyon var. Sol tarafta hız sabitleme tuşları, sağ tarafta multimedya tuşları bulunuyor. Alt tarafta şurada
Ne yazık ki rejenerasyon ayarı için tuşlarım yok bu modelde. Olsa güzel olurdu. BMW burada da bizi üzdü. Şimdi vitesimizi D'ye aldık. Viteste B yani brake modu da var. Tek pedallı kullanım yapabiliyorsunuz. Onu da göstereceğiz. Auto hold özelliğimiz bulunuyor. Buradan yukarıya doğru çıkalım. Gerçekten sessiz bir ortamın içerisindeyim. Hemen ADAS sistemleri 20 uyarısını verdi. Bunları kapatmak gerekiyor. Her sürüşte de bunu yapmak gerekiyor arkadaşlar. Kasisten geçtik. Amortisörü hemen şöyle yorumlayayım size. Serte yakın bir amortisörü var. Ama tabii ki sessiz çalışıyor amortisör sistemi. Bence arkalar biraz daha sert olmuş. Bu araçta arkada da bir defa yolculuk yapmıştım. Şu an araç sahibi de arkada. Onun da yorumlarını alayım. Arka taraf biraz daha sert. Evet, biraz daha sert. Evet, önden biraz daha sert. Şimdi aracımızın şarjı %30'a düştü biz çekim yaparken. Şarja gidelim ve size şarjı da gösterelim istedim. Gösterge ekranım çok güzel. Şu an bana 127 kilometre menzil olduğunu söylüyor. 140 kilometre maksimum. Yani eğer böyle çok gıdım gıdım kullanırsanız 140 kilometre gidersiniz. 65 kilometrede minimum burada değerleri söylüyor. Bu da güzel bir öngörü sizin için. Bu arada bir de süratinizi 90 km ile sınırlandıran ve klima sistemini minimum düzeye alan bir mod var. Bu modun adı da Efficient mod. Şimdi mesela tek pedallı kullanımdayım. Arkamda kimse yok. Bayır aşağıyım. Bakalım burada tamamen durduracak mı? Güzel. Durur. Burada bile durdu. Şehir içerisinde oturma pozisyonu güzel. Yüksekte oturuyorsunuz. Koltuklar çok güzel sardı. Koltukların tutuşunu çok beğendim. Baldır destekleri hani böyle çok fazla bir baldır desteği yok ama yine de güzel, iyi kavruyor sizi. Virajlarda da görmek isterim. Şimdi biz bir kahve içelim ve aracı şarj edelim. Sonra tekrar devam edelim. Konfor anlamında çok konforlu bir araç bekliyorsanız bu beklentinizi karşılamayacaktır. İlk şehir içi kullanımında elde etmiş olduğum tecrübe bu yönde. Boş, girin. Evet, şimdi buraya girelim. Aracımızı şarj ettik. Şimdi yol tarifimizi alalım ve yola çıkalım. Hemen bir eleştiri yapacağım. Şu sinyal kolunun hissiyatı yine premium hissettirmedi. Bunu da eleştirmek istedim açıkçası. %80'e kadar şarj ettik bu arada. 58 kW'la başladık. 59 falan da gördük. Ama daha sonra tabii düştü bu değer. Doğal olarak düştü. BMW de kendi sayfasında %80'in üzerinde çok fazla şarj etmeyin diyor. Her sürüşten sonra da şarj etmeyin bilgisi var. Bu da önemli. Şimdi rejenerasyonu otomatik olarak ayarlıyor. Öndeki aracı mesela gördüğü için hemen daha fazla daha fazla rejenerasyon yapıyor. Takip mesafesini koruyor. Örneğin bir sokağa girdiniz ve bu sokağın çıkmaz sokak olduğunu anladınız ya da otoparka geldiniz ve baktınız ki her yer dolu. Geri çıkacaksınız. Geri çıkarken de bir manevra yardımına ihtiyaç duyabilirsiniz. İşte bu durumda ne yapıyoruz? Park asisti alıyoruz. Geri sürüş asistanına basıyoruz. Frene basıyoruz. Gaza basarak devam edeceğiz. 50 metreyi hafızasına aldı ve 50 metre geri kendisi gidecek. Yol izini takip edecek. Şimdi ben gaza basıyorum. Direksiyonu bıraktım. Bu arada tabii ki geriye almam lazım. Gaz fren bizde. Direksiyonu çeviriyor. İz takibi yaparak. Evet. Evet, arkadan arabanın geldiğini gördüm. Bu benim için yeterli. Gayet güzel bir şekilde götürdü. Geldiğim istikamete doğru götürecekti. Ben müdahale ettim ve sistem otomatik olarak devreden çıktı. Bu arada sesli komut özelliğimiz var bildiğim kadarıyla. Hatta onun arka taraftan mı komut edilsin, ön taraftan mı komut edilsin diye ayrı ayrı ayarını da yapabiliyorsunuz. Merhaba BMW, sıcaklığı 21 dereceye ayarla. Sıcaklığı düşürüyor. Teşekkür ederim. O zaman bir soru da soralım. Merhaba BMW. Mercedes hakkında ne düşünüyorsun? Tekrar deneyin. Merhaba BMW. Mercedes hakkında ne düşünüyorsun? Maalesef sizi anlamadım. Demek ki Mercedes hakkında pek yorum yapmak istemiyor. Kör nokta uyarı sistemimiz var. Güzel çalışıyor. Direksiyonda da uyardı. Titreşim yaptı, evet. Kör nokta uyarı sistemi özellikle İstanbul'da benim çok aradığım bir özellik. Günümüzde tüm araçlarda olması gereken bir özellik. Set diyelim, hızımızı ayarlayalım. Direksiyonu bıraktım.
Hızı koruyor. Sağa doğru kaydı. Tutmadı herhalde. Tuttu mu? Sen mi soktun? Yo, ben soktum. Ha. Evet, şimdi tekrar bıraktım. Evet, müdahale etti. Evet, tekrar müdahale etti. İçeriye aldı. Tutmamı istiyor. Tutmuyorum. Şerit ortalama sistemi yok fakat şeritte tutma sistemi var. Bir üst versiyonda sürüş asistanı Pro diye geçiyordu herhalde. Altyazı olarak girerim yanlış bilgi verdiysem. Onda var. Aynı zamanda adaptif hız sabitleme de yok bu araçta. Normal bildiğimiz hız sabitleme var. Burada yine kendi yorumumu yapayım. Bir BMW'ye eğer biniyorsam her ne kadar baz donanımda olmuş olsa şerit ortalama sistemi bence bu arabada olmalıydı. Rejenerasyon sistemi mesela akıllı olduğu için önde bir radarımız var. Bakalım. Ben şimdi 96'yı aldım, 98'i aldım. Gittikçe gidiyorum. Evet. Adaptif hız sabitleme yok. Müzik sistemine de bir bakalım. Spotify'dan, Metallica'dan Fuel şarkısını isteyebilir miyim? Biraz ironi yapalım. Sahibine de bir sorayım. Ben böyle girmem normalde. Öyle mi? Evet. O zaman hazır ol. Ben çok temkinliyim. O zaman hazır ol. Valla dinamiklerini göstermem lazım. Pure Driving Pleasure. Bunu göstermem lazım. Muhtemelen bekliyordur şu an izleyenler. Biraz virajlarda zorlayacağız. Müzik sistemi için ne diyorsun? Önce sahibinin bir yorumunu alayım. Bence güzel. Yani diğer eski kullandığım araçlara göre ama daha iyi olabilir tabii ki. Evet. Daha Tamam, ben şöyle söyleyeyim. Eğer C-SUV olarak değerlendirebilirsem sınıf standartlarında fazlası kesinlikle yok. Kesinlikle daha iyi olmasını isterdim. Eğer siz de iyi bir müzik dinlemek istiyorsanız kesinlikle Harman Kardon sistemini alın. Bu sizi tatmin etmeyecektir. Beni açıkçası eski bir Bose kullanıcısı olarak tatmin etmedi. Trafikte auto hold olması çok güzel ama adaptif hız sabitleme olsaydı yine güzel olurdu diyeceğim özelliklerden bir tanesi. şeyde de adaptifte de trafikte duruyor. Yani yavaşlayıp duruyor. Ama çok hızlı gelince durmuyor. D'de yani. D'de. Bir deneyelim mi? Deneyelim. D'yi alalım. Şimdi mesela Evet. otomatik yaptı değil mi? Evet, şu kendisi otomatik yaptı. Çektim. Ha yok durmadı. Evet. Uyarı verdi, ben yaptım. Belki Kendisi de kendisi de fren yapacaktı. Evet. Tabii emanet araç olduğu için İnsan da algılıyor. insan da algılıyor. Yani Evet. Biraz uzaktı. Durmaması gerekirdi. Durdu. Yani bir 7-8 metre uzaktaki yayayı algılayıp fren yaptı. Bu araç menüsünde kişiselleştirme ayarlarınızı da yapabiliyorsunuz. Araç durumuyla ilgili mesela bilgiler veriyor. Şu oynuyor. Parmakla oynatabiliyorsun. Çok güzel. Gayet Tekerlekler güzel. sürate Tekerlekler sürate göre işte durdu, hareket etti. Bu arada hemen servis bilgilerinden de bahsedeyim. 2 yıl ya da 30 bin kilometrede bir bakımı alıyorsunuz. Aracın şu anda her şeyi iyi. Bunda bir problem yok. Biz aradığımız özellik ambiyans aydınlatması bu. Ara çekimlerini Gece görürüz. gece görürüz. Gece bunların çekimlerini yaparız. Sürüş modu olarak My Modes'a bastığımızda bu menü çıkıyor. Şimdi tekrar açayım. Burada kişisel, spor ve efficient modumuz var. Bir de max range aktifleştir var. Şimdi önce efficient'ı deneyelim. Efficient'ı aldığımızda ön tarafta ekranımız biraz daha değişti. Şu mavi yer değil mi? Evet. Evet. Şu sağda mavi bölüm Evet. orada onun içinde sürersen Ekonomik kullanmışsın. kullandığını Mesela gaza söylüyor. bas, dışına çıkınca aşağı ok çıkıyor. Aşağı iniyor. Aşağıya ok. Hı hı. Evet. Hemen onu bir daha göstereyim şurada. Evet. Aşağıya diyor. Biraz az bas diyor. Bu şekilde bize kullanımla ilgili bir geri bildirim veriyor. Yanlış sürüyorsun diyor. Bir de şu 67.4 yazıyor ya. O da şu kadar menzili uzattın. Efficient'ta kullanarak. Efficient'ta kullanarak 67 kilometre Ama ne zamandan uzattık. beri ilk kullandığımdan muhtemelen beri- resetlemeden Evet. resetlemeye değişir o diye düşünüyorum. Belki ilk kullanımda olabilir. Bir de diğer modumuzdan da bahsedelim. Max Range moda geldiğimizde aracın hızını burada uyarı verdi. Bakın diyor ki ilave olarak 17 kilometre size menzil sağlar. 90 kilometre hızla maksimum gidebilirsiniz ve tahrik gücü yani aracın hızlanması da biraz gecikiyor. Tam gücünü vermiyor araç ve klima sistemini de biraz daha az çalıştırıyor. Böylelikle mesela uzun bir yolculuktasınız, şarj istasyonuna varmanız gerekiyor. O zaman max range'e alabilirsiniz. Maksimum range ayarında
dikiz aynalarının ve işte bu mesela arka cam rezistansının işlevini de biraz olsun azaltıyor. Spor'a aldığımda evet ekran değişti. Bu sefer ok yukarı gösteriyor ama biraz daha bas diye. Güzel espri. Kırmızı renkler, kırmızıyı zaten çok severim. Kırmızı ve siyahın çok güzel bir uyumu olmuş burada. Ben özellikle tasarım anlamında hani değerlendirdiğimde aracın bence en kaliteli unsuru buradaki ekran. Riva. Necip Fazıl Caddesi'nde güneydoğu yönüne ilerleyin. Sonra yol 67 olacak Sultan oraya Seyit gittiğinde. Köprüsü işaretine doğru sola dönün. 35 kilometre var. Vardığında %67 olacak diyor. %67 ile oraya varacağız. Tabii 1,3 kilometre boyunca devam edin. kendi navigasyon sistemini kullanmak daha güzel. Sesli uyarıları kapatalım. Bu kalsın burada. Şehir içi sürüşü özetleyeyim ben. Oturma pozisyonu olarak gayet güzel. Koltuklar konforlu. Amortisörler biraz sert. Güvenli bir araçta olduğunuzu hissediyorsunuz. Özellikle kör nokta sistemiyle araç güven veriyor. Çok fazla konforlu olmamasının bir artısı ne olacak? Araç çok fazla sağa sola yatmayacak ve bunu biz sürüş konforunda özellikle hissedeceğiz. Önümdeki menüden bahsedeyim. Şimdi haritayı buraya taşıyabiliyorum. Bu şekilde haritayı görebiliyorum. G sensörü var. 4 eksende ne kadar G çektiğimizi gösteriyor. Şöyle mesela bastım. Evet. O da güzel çalışıyor. Hangi uygulamayı kullanıyorsanız onu burada görebiliyorsunuz. Yukarıda bakalım başka neler vardı. Evet, bu çok güzel. Maksimum ne kadar gidersiniz, şu an kullanımınızda ne kadar gidersiniz menzil verisi veriyor size. Burada yine şarjla ilgili bilgiler var. Sade bir ekran. Sadece hızımızı görüyoruz. Şurada rejenerasyonla elde edilen bilgi nerede vardı az önce? Efficient'ı aldım. Sağ altta çıktı. Evet. Altta kaldı şimdi. Şeritte Şimdi kaldı. aynen şeritte kaldım. Görünce. Evet, 68 kilometre mesela rejenerasyondan kazandığım mesafe olmuş, menzil olmuş. Şimdi biraz daha hızlanalım. Hız sabitleme sistemini açtım. 107'ye sabitledim. Direksiyonu bıraktım. Evet, içeriye soktu. Direksiyon titriyor değil mi? Hafiften bakayım titriyor, evet. Direksiyon da titriyor. Ama direksiyona müdahale etmeyeceğim. Arkam da müsait, yanım da müsait. Bakalım ne yapacak? Ne kadar devam edeceğiz? Hala şeritte tutuyor. Riva'ya kadar gideceğiz. Riva'ya kadar gideceğiz yani neredeyse. Bunun ötesinde herhangi bir uyarı yapmıyor. Ama şeridin içerisinde başarılı bir şekilde tuttu. Şu anda mesela hız sınırı burada 140. Eğer set düğmesine basarsam hız sabitlemeyi otomatik olarak 140'a ayarlayacak. Bu da güzel bir özellik. 90 55 desibel, 100 56 desibel, 110 56 desibel, 120 57 desibel. Sessiz bir ortamda olduğumu söyleyebilirim. Araç sessiz. 120'de çok hafif böyle bir aynalarda bir rüzgar sesi var ama kesinlikle rahatsız edici düzeyde değil. Şimdi biraz hızlanalım ve yüksek hızlarda neler oluyor onu görelim. 130'da hafiften gelmeye başladı ön camdan. 140'ta belli olmaya başladı biraz daha. 150'de hala sessiz bir ortamdayız. Tabii ki biraz daha arttı. 160'a geldim. 160'ta da yine sessiz bir ortamdayım. Tam gaz oturdum. 170'te zaten kesecektir muhtemelen. Rüzgar sesi biraz var ama araç zaten SUV. Fakat bence yeterli. Şu anda tam gaz olmama rağmen 170'te aracın hızını kesti. Şimdi aracın biraz motor bilgilerinden bahsedeyim. 204 beygir, 250 Nm torka sahip, 0-100 hızlanmamız 8.6 saniye. Aracın ağırlığı 1940 kilogram, sürtünme katsayısı 0.26. 0.26'nın da çok iyi bir değer olduğunu söyleyebilirim bu tarz bir araç için. Gelelim batarya özelliklerine. Batarya 64.8 kWh, menzilimiz şehir içinde 473 km, şehir dışında 430 km, realde de yaklaşık 300-350 kilometrelik bir menzil elde edersiniz rahatlıkla. Fabrika verisi olarak şehir dışında 17.1 kWh yaktığı söyleniyor. Şehir içinde de 15.5 kWh. AC ile hem 11 kW hem de 22 kW'la şarj edebiliyoruz.
11 kW'la şarj ettiğimizde tamamen doldurduğumuzda diyeyim 6,5 saatte, 22 kW'la şarj ettiğimizde 3 saat 45 dakikada şarj oluyor. DC'den şarj ettiğimizde ise yaklaşık 25-30 dakikada biz zaten 20'den 80'e doldurduk. 10'dan 80'e 29 dakika diyor ama bunda tabii ki iyi bir şarj istasyonu olması gerekiyor. Eğer bu aracı alacaksanız bu araç Sportline, X-Line ve M Sport olarak 2 tane daha donanım var. X-Line donanımda park asistanı, sürüş asistanı, adaptif led farlar, otomatik uzun far asistanı, konfor erişim sistemi, elektrikli ön koltuklar, hafızalı sürücü koltuğu, panoramik açılır cam tavan, ısıtmalı ön koltuklar ve elektrikli bagaj bulunuyor. M Sport'u aldığınızda park asistanı Plus, AC Charging Plus ve sürüş asistanı Prof geliyor. Yani adaptif hız sabitleme sistemi gelmiş oluyor. Bir de ikinci el olarak bulabilirseniz X-Drive 30'lar var. Onlar 313 beygir ve 494 Newton torka sahip. Bu araçlarda 4 çeker. Böylece bilgileri de vermiş olalım. Bu S-Line'lar filo alımıyla özellikle gelmiş. Evet, doğru. %10'luk vergi dilimine girdiği için bayağı avantajlı oldu. Evet. Belli bir süre %10'luk vergi dilimine girmiş. Zaten BMW de muhtemelen ondan dolayı bazı şeyleri burada kısmış. Fakat şu anda onu yapmıyor. Fiyat ekrana koyarım. Çok fazla fiyatlardan bahsetmiyorum ama fiyatlar yüksek. Burada adaptif modu da gösterelim. Önümde araç var. Geldim, çektim. Aracı gördü. Rejenerasyon seviyesini ne yaptı? Maksimuma kadar aldı. Mesela sağa geçtim. Aracın önünü açtım. Rejenerasyon bakın şu anda yapmıyor. Güzel bir özellik. Şimdi burada biraz sürüş dinamiklerine başlayalım. Güzel bir virajımız var. Gayet güzel. Çok güzel. Araç çok güzel tutuyor. Direksiyon hissiyatı da çok güzel. BMW'nin sürüş karakteristiğini evet aldım burada. Elektrikli bir araca bunu yansıtmış. Fren pedalının dozajlaması güzel. Orada herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Şimdi biraz daha zorlayalım burada. Hızlanması da gayet güzel. Özellikle ben direksiyon hissiyatını çok beğendim. Sapıtmıyor. Evet, yolu güzel tuttu, bırakmadı. Çizgisini güzel korudu. Araç çok fazla sağa yatmadı mesela şu anda. Performans olarak gayet güzel. Bu arada G ölçerimizi de açtık. Sağa sola virajlarda neredeyse 1G'yi görmüşüz. 0.83 ve 0.72G'yi gördük. Güzel değerler. Tabii bu tarz oyuncakların olması, BMW'nin ruhunu yansıtması gerçekten güzel detaylar. Spor moddayım. 0-100. Şimdi. ...0-100 saniye. Araçta 2 kişiyiz. Fabrika verisine çok yakınız. Şimdi fren testi yapalım. Fren testi. Şimdi. Çok güzel durduk. 4'leri yaktık. Her şey öne gitti. 1.1G çektik. 35 metre. Çok iyi bir değer. Çok güzel. En düşük ölçtüğüm değer zaten 35 metre. 35 metreyi gördük. Yeni araba, lastikler yeni. Övmek için söylemiyorum. Yani lastik, araba hepsi bunlar sonuçta birleşen 35 metre şu zamana kadar ölçmüş olduğum en yüksek değer. Birkaç arabada ölçtüm. Gerçekten güzel. Hani güzelse bir şey güzel diyorum. Bak mesela beğenmediğim bir şey söyleyeyim mi? Şu ses var ya. Çıt 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 çıt. Şöyle durayım. Şu. Bu güzel mi? Hiç değil mi? Sanki böyle röle sesi gibi yani. Ben beğenmedim. Kusura bakma aracında... Premium arabalarda nasıl? Yani tık 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 kuk 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 kuk. Ne bileyim böyle güzel bir ses olması lazım ama kesinlikle öyle değil. Drone çekimlerimizi yaptık. Emniyet kemerimi bağladım. Koltuk gerideydi. Aracı çalıştırdım. Koltuk ileriye geldi. Güzel bir ses verdi. Vitesimi hemen D'ye aldım. Telefonum şarj oluyor şu anda. Şarj hızı yalnız çok hızlı değil. Direksiyon hissiyatını ben genelde çok beğendim. Sadece şurada bir şeye bakacağım. Zıt yönlendirmelerde ne yapıyor diye. Yok, çok güzel. Almanlar bu işi yapıyor arkadaşlar. Volkswagen ID Buzz test etmiştim. Uzun zamandır böyle elektrikli araçlarda aldığım en iyi hissiyatlardan biriydi. Bu da kesinlikle onlardan biri. Hatta şöyle My Mods'a gireyim, sporu seçeyim. Biraz daha evet, direksiyon sert olsun. Sert direksiyon iyidir. Hissiyatlıdır, daha güzeldir. Kesinlikle
güzel bir direksiyon sistemi var. Ara hızlanmaları olsun, yani gaz tepkileri olsun çok güzel, yeterli bir güç var araçta. Şimdi şöyle bir şey deneyeceğiz. Acil durum fren destek sistemi acaba var mı? Park frenine bastım. Evet. Güzel bir şekilde durdurdu aracı. Böyle de bir özellik var arkadaşlar. Bu ne zaman işe yarar? İşte mesela sürücü rahatsızlandı. Yan taraftaki müdahale edebilir. Ya da bir kazayı siz önceden fark ettiniz. Hemen yan taraftan buna park frenine basmak suretiyle müdahale edebilirsiniz. Yeni araçların pek çoğunda var. Ve sadece arka tekerleklere fren yapmıyor. 4 tekerleğe birden uygun bir fren dozajlaması yaparak durdurma yapıyor. Arka kamerayı şimdi temizlemek istiyorum. Arka sileceği bir çalıştıralım. Evet, arka sileceği çalıştırınca camı da yıkadı. Gayet güzel. Şimdi bir şeyden daha bahsedeyim. Anahtar. Evet, anahtarın pili biterse ne yapıyoruz? Alıyoruz. Şurada sağ tarafta bir anahtar sembolü var. Oraya koyuyoruz ve daha sonra start düğmesine basıyoruz. Manuel olarak çalıştırmak için de buradaki anahtarımızı çıkartıp kapı kolu üzerindeki anahtarıyla diyelim kapımızı açıyoruz. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Belki ihtiyaç olabilir çünkü bazen teknolojide piller bitebiliyor. Sadece aracın pili bitmiyor. Telefonun da pili bitebiliyor. Telefonun pili bitmiş, kumandanın pili bitmiş. Böyle bir durumla karşılaşabilirsiniz. Bu da ek bir bilgi olsun. Aklıma gelmişken arka camı yıkadık. Bir de ön camları yıkayalım bakalım. Performans nasıl? Oo güzel. Üçlü yerden püskürtüyor. Evet. Gayet güzel, tertemiz yaptı. Başarılı. Bu arada güzel bir uygulaması var BMW'nin. BMW Premium. Şimdi onlardan biraz bahsedeyim. Aylık abonmanlığı yaklaşık 400 lira, 386 lira civarında en üst paket. Bu paketi aldığınızda aracınızı ayda bir defa belirli yerlerde yıkatabiliyorsunuz. İspark'ta ücretsiz aracınızı park edebiliyorsunuz. Ayda 4 defa. Bir kere Vara Park hizmeti, servis indirimi %10 parça ve %10 işçilik indiriminden faydalanabiliyorsunuz ve yılda bir defa da sileceğinizi ücretsiz değiştiriyorlar. Silecek lastiğini bu arada. Kışlık lastiğinizi ya da yazlık lastiğinizi yine ücretsiz olarak depolayabiliyorsunuz. Premium hissettiren yanları da var. Her ne kadar torpido gözünde ışık olmasa dahi. Evet, önde güzel bir Forza var. Biz onu geçelim. Biraz hızlanalım. Dinamiklerimize bakalım. Gayet güzel bir hızlanma var. Tırmanma şeridindeyiz. Güzel gidiyor. Aracın dinamikleri yerinde. Çok güzel. Fren hissiyatına tekrar bakıyorum. Fren hissiyatında tabii kullandıkça hissediyorum. 0.2 saniyelik bir gecikme var. Ben ayağımı frenden çektikten sonra çok az bir şey daha fren yapmaya devam ediyor. O hissiyat var. Bu normal. Kılı kırk yarıyoruz bugün. Evet, frenajla birlikte çok güzel yol tuttu. Amortisörler sessiz ve güzel çalışıyor. Tekrar tam gaz oturdum. Tutunmayla birlikte daha iyi bir kalkış oldu. Genelde 120 ile dönüyorum burayı. Biraz daha hızlanacağım bu sefer. Evet. Harika. 80-120 ara hızlanma. Şimdi. ...6,5 saniye gayet iyi bir süre. Araç menüsü içerisinde Live Vehicle yani canlı araç bilgisi var. Burada bakın şu anda selektör yaptım, onu gösteriyor. Sinyal yaktım, onu gösteriyor. Güzel, aracın konumunu, ne yaptığını daha doğrusu burada görebiliyorsunuz. Tekerlekler dönüyor bakın şu anda. 18.5 kWh'lik bir ortalama elde etmişiz. Fabrika verilerine çok yakın değerler bunlar. Şöyle sağa sola döndürebiliyoruz. Zoom da var. Çok güzel. Zoom da mı var? Woo! Harika. Güzel oyuncaklar bunlar. Seviyorum. Adaptif içerik. Şu an mesela lastiklerin durumunu gösteriyor. Rejenerasyon yapıyor. Gaza bastım. Güç verdi. Şu an rejenerasyon yapıyor. Onu gösteriyor. Evet. Arkada mesela frenlerin yandığını da gösteriyor. Rejenerasyon yaptığında bu önemli bir özellik. Araç durumunda diğer bilgileri görüyorduk. Peki o az önceki neye bağlanıyor? Evet. Geri kazanım bakın şuradaymış. Aynen. Yanlış, az önce hani bunu bulamadık. D vites konumunda geri kazanım. Adaptif, düşük, normal, yüksek. Ayarı buradaymış. Evet, işte ayarlarını bilmek lazım. Bulduk sonunda. Tüketimi şu şekilde özetleyeyim o zaman. 15 ila 18 arasında yakarsınız kWh olarak. Bu da size şehir içerisinde
yaklaşık 400 kilometre, şehir dışında da 300 kilometre garanti menzil sunar arkadaşlar. 18.4 yakmış. Toplamda 2888 kilometre dahil buna. Böylece aracı da biraz olsun toparlayalım şimdi. Evet, aracın artıları var. BMW'nin sürüş dinamiklerini hepiniz gördünüz, şahit oldunuz. Size bunu göstermeye çalıştım. Eksileri de var tabii ki. Şimdi artıları daha fazla. Bir kere kendinizi güvende hissediyorsunuz. Premium bir araçta olduğunuzu hissediyorsunuz. Dışarıdan aracın görüntüsü çok güzel, aydınlatma sistemi çok güzel, premium ayrıcalıkları gerçekten çok güzel. Ne zaman kendinizi işte kötü hissediyorsunuz? Onlardan bahsedeyim. Adaptif hız sabitleme olmadığı için biraz böyle diyorsunuz. Şerit ortalama sistemi olmadığı için yine biraz üzülüyorsunuz. İyi bir ses sistemi olmadığı için üzülüyorsunuz. Ama onun haricinde BMW size işte açılır cam tavanına kadar pek çok donanımı sunmuş. İmkanınız varsa işte en pakete gidip orada bu eksiklikleri tamamlayabilirsiniz. Renkleri de çok güzel. Renk seçeneklerini de ekrana getiririm. Onlar da çok güzel. Videoyu biz aracı park ettirirken bitireceğiz. Böyle bir bitiriş yapacağız. Ama bitirmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın diyelim. Görüşürüz. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama araçta emniyet kemerinde yükseklik ayarı yok. Bunu biraz araştırdım neden yok diye. BMW ideal sürüş pozisyonunda bu ayara ihtiyaç duyulmadığını iddia etmiş. Bence bilmiyorum ama olmalıydı diye düşünüyorum. BMW kullanıcıları yorum yazabilirler. Birkaç tane BMW'yi baktım, araştırdım. Onlarda da olmadığını gördüm. Benim için farklı bir tasarım oldu. Park asistanına bastım. Aramaya devam ediyor diyor. Şu anda park etmek için yer arıyor. Evet, sanırım buldu mu? Buldu. Arkamıza bir araç gelmiş. Tekrar park yeri aratıyoruz. Arıyor. Evet, buldu. Geri park yapacağım. Geri geri gidecek. Bastım. Frene basıyorum. Kendisi sinyal vermeye başladı. Şimdi ayağımı frenden çekeceğim. Direksiyon otomatik olarak çevirdi. Ayak freni yakın. Ayak freni yakın. Ben durduracağım. Hayır, kendisi durduracak. Ben sadece Bir şey emniyet amaçlı. Evet, şu an çizgiyi gördü muhtemelen. Evet. Beğenmedi. İleri doğru gidiyor. Gaza frene basmıyorum. Evet, çizgileri gördü. Geldi, yaklaştırdı. Biraz kötü park etti. Evet, biraz kötü fark etti. Biraz daha geri gidebilirdi. Şöyle bir çizgilere bir bakayım. Nasıl yapmış? Evet. Çizginin üzerindeyiz. Biraz daha sağda olması lazım. Biraz daha sağda olması lazımdı. Evet, park ediyor mu? Ediyor. Ama ben ondan daha iyi park ederim diyorum. Benden bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.